Dostlar, şimdi bir hamur yoğuracağım. Bu hamurdan bir börek, bir de çörek yapacağım Allah izin verirse. Onun için 1 kilo unum var. 2 bardak. Bakın böyle. 2 bardak sütüm var. 1 bardak suyum var. 1 çay bardağı yağım var. 1 yemek kaşığı şekerim var. 1 yemek kaşığı tuzum var. Ve bir paket yaş mayam var. Şöyle parçalarsak daha çabuk erimesini sağlarız dostlar. Böyle. Şimdi bir tane yumurtam var, tamamını koyuyorum. Bir tane yumurtamın sarısını koyuyorum. Beyazını koyuyorum. Anlayın siz dostlar ben ne dersem. Üçüncü yumurtamın da sade beyazını koyuyorum. Ve sarılarını da ne yapacağım? Üzerine kullanacağım Allah izin verirse. Bunu da bundan birleştireyim. Şimdi hamurumuzu güzelce karıştırıp yoğurma aşamasına geçelim. Herkes İnşallah ağız tadıyla yapmayı, yemeyi nasip etsin. Size çok güzel çörek yapacağım. Farklı, çok güzel. Peynirli börek yapacağım. Peynirli börek yapacağım Allah izin verirse. Bu hamuru değerlendireceğim ama şöyle biraz yapalım ki ben tezgahın üstündeyim. Vallahi havuzum delinirse bilin ki yoğrulduğunda görüşeceğiz. Hamura iyi davran. Beni dövermiş gibi davranma. Bana vurur gibi vuruyor hamura. güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi bunu şöyle ikiye böleceğim. Bir yarısı çöreklik, bir yarısı böreklik. Şunu çörek yapacağım. Azıcık daha alayım. Şu da böreklik. Bakın gayet güzel. Tam kıvamında. Ne çok sert, ne çok yumuşak. Çok güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi kaplarımızı azıcık yağlayacağız. Ve şöyle azıcık, çok değil, birer yemek kaşığından daha az şöyle. Şöyle de yapalım. Bu çörekliğimiz olsun. Bu da börekliğimiz olsun inşallah. Sevgili dostlar, şimdi size elde çekilmiş harika ve çok güzel bir haşhaşlı çörek yapacağım. Bunun birazı tereyağı, birazı da çiçek yağı. Şimdi bunun içine sıvı yağ. Evet, sıvı yağ şöyle koyacağım. Şöyle güzelce iyice eriteceğim bunu bu yağıyla. Ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Bakın dostlar, hamurumuz gayet güzel mayalanmış. Şimdi şöyle kenarlarını bir toplayalım.
Ve şöyle çevirelim bakalım. Hamur o kadar akışkanken değil mi annem? Evet, hamur çok güzel olmuş dostlar. Foş foş. Tam benim istediğim gibi yani. Çok sert de değil, çok cıvık da değil. Şimdi koklamamı alıp veriyorum. Hamurumuz öyle güzel olmuş ki dostlar. Hani tamam, yufka ekmek açmaya değil ama börekle, çörekle gayet güzel bir hamur olmuş. Kendiliğinden açılıp gidiyor. Açılmalara doyamıyor canım hamurum. Hamur güzel açılıyor maşallah. Açımı değiştireyim ben. Sen yapa dur, ben çekim açımı değiştireyim. Niye? Oklavam doldu. Sana dedim büyük boyla kullan. Tamam. Şimdi de sıra geldi. Haşhaşımızı şöyle gezdirelim bakalım bol bol. Her yerine gelecek şekilde. Dostlar, eğer yuvarlak açsaydım buraya sığmayacaktı. Onun için ben de oval yaptım. Elimle her yerine süreceğim. Çünkü bunu fırçayla yaymak zor. Ama elimizle şöyle güzelce her yerine sürebiliriz. Şöyle severek yapar. Severek de o yaptığınız dostlar her yemek güzeldir. Her çörek güzeldir. Mesela bunu yapıp buzluğunuza koyabilirsiniz. Daha iri iri değil mi? Markettekiler un gibi oluyor. Evet. Anne. Bu kıyır kıyır elime geliyor. O festivalden aldık ama. Hı, evet. Ya festivallere gidin lütfen. Festivallerde çok güzel ürünler getiriyorlar. Bakın dostlar, şimdi şu şekilde Anne, şeyi katmayacak mısın? onu unuttum. Neyse, biz de bu kadar yerine atarız. Sonuçta ne fark edecek ki? Aynı. He. Çok atmayacağım. Şöyle biraz atacağım. Zaten üstüne çokça koyacağız. Şeker atacaksın mı? Bunun üzerine. Şekere gerek yok. Hı.
Bakın dostlar, ucunu böyle buraya çevirdim ki daha kolay birleşsin diye. Şöyle bu şekilde iyicene yapıştıralım. Her yerde fabrikasyon, bizde Evet. el emeği. Efsane börekler yaptık. Hele bir tane peynirli börek yaptık. 1,5 metre açıldı. O yüzden onu izleyebilirsiniz. Bu da çok güzel olacak dostlar. Bayram için sakatat temizlikleri de çekildi. Videolar atıldı. Kurban Bayramı'nda nasıl temizleriz kısmında kelle paça, işkembe, mumbar. Her şey kanalda var. Oynatma listelerini kontrol edin, göreceksiniz. Yalnız değilsiniz, biz varız. Böyle yapacağız dostlar. İyice incelteceğiz. Bu şekilde inceltmezsek olmaz. Dostlar, şimdi hamurumuz çok kabarmış. Onun için ne yapacağız? Şu ortadakini çıkarıp aha işte buraya şöyle koyacağız. Yani değişen hiçbir şey olmayacak. Bu şekilde. Bunu da buraya koyduk mu işte tamam. Çok güzel kabarmışlar. Ve çok güzel kokuyorlar anne. Evet, çok güzel oldular. Şimdi ben yumurtasını hazırlayayım. Heyecanlanma yavrum. Heyecanlanmaz mıyım? Bakın dostlar. Şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı da süt koyduk mu bu iş tamam. İyicene karıştıracağız. Bakın dostlar, şimdi böyle güzelce iyicene süreceğiz ve doğru fırına süreceğiz Allah izin verirse.
Biraz aşağıya çeksek miydik? Hiç gerek yok bence. Şöyle bol şekilde yer fıstığı atıyoruz. Yer fıstığı olur, ceviz olur, fındık olur. Ne evinizde varsa onu atabilirsiniz. Şimdi doğru fırına. Bakın dostlar, şöyle çöreğimizin altı da üstü de gayet güzel pişti. Ve büyüklü, küçüklü, kendinize göre, kafanıza göre, illa şu olacak, bu olacak olarak değil de, ne bileyim, Normal günlükte, okul Hiç için, gidip iş de için pastaneden şurada, burada yani şey almamıza gerek yok. aramanıza gerek yok. Bayramda, seyranda. Yani her zaman, her yerde. Bakın şurada da size bir tanesini de daha göstereceğim. Geliyorum hemen. Bakın dostlar, bu da gayet güzel. Altı da kızarmış, üstü de kızarmış ve bu çok sıcak. Bakın Şu nasıl. soğuktan açsaydın Evet, keşke. o soğuktan açalım bence de. Şöyle alalım bunu buraya ve bakın böyle nasıl tel tel ayrıldığını siz görün. Kat kat. Bakın. Nasıl güzel olduğunu. Bakın. Harika oldu dostlar. Hiç şeye gerek yok. Gördünüz. Sloganımız Yapacak olana kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Yanına bir çay, bir ayran. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.